Avrupa ekranlarına hoş geldiniz. Bu pazarda karşınızdayız. Ben sağlık yönetimi uzmanı Songül Alcı. Konuğum medikal estetik hekimi Doktor Nedim Ardıç. Sizlerle birlikte saç ekimi konusunu masaya yatıracağız. Programımızın sonunda da birlikteyiz. Hafta boyunca sosyal medya üzerinden sorduğunuz çeşitli soruları cevaplayacağız. Hiçbir yere ayrılmayın. Pazar sohbeti başlıyor. Doktor Nedim Bey, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederiz, sağ olun. Nasılsınız? Teşekkürler, iyiyiz, nasılsınız? İyiyiz biz de, ne olsun. Çalışıyoruz. Yaz sıcakları başladı. Evet. Stüdyomuzda biraz sıcak, iyi misiniz? Teşekkür ederiz, gayet Yorgundunuz iyiyiz. bugün çünkü gelirken biliyorum. Sizi terleteceğiz ama daha da terleteceğiz. Bir sürü sorumuz var. Şimdi bugünkü konumuz saç ekimi. Diyoruz ki saç ekimini herkes anlatıyor. Herkes televizyonda, herkes YouTube'da, sosyal medyada herkes saç ekimi anlatıyor ama biz istedik ki sizinle baştan sona bir saç ekimini konuşalım. Doğrusu neymiş, nasıl yapılırmış bir masaya yatıralım. Evet. Şimdi hocam saç ekimi nedir? Nasıl yapılır? Saç ekimi demek aslında ekimi değil de saç nakli diyelim. Çünkü Türkçenin bu kullanım alanı da biraz yanlış gibi aslında. Çünkü saç ekimi demek sanki bir fide ekmek gibi geliyor. Öyle değil aslında. Saç nakli, var olan bir şeyin yerini değiştirmek. Vücudun herhangi bir noktasından vücudun başka bir noktasına saçı nakletmeye saç ekimi diyoruz. Aslında bu saç nakli. Yani sağlıklı olan bir saç kökünün ihtiyaç olan bir yere nakledilmesine saç ekimi deniyor. Bu nasıl bir şey? Örneğin donör saha dediğimiz iki kulak arasındaki bölgeden, sakaldan, göğüsten, kasıktan, koldan, bacaktan, vücudun herhangi bir yerinden ihtiyaç olan saçlı deriye, kaşa, sakala, bıyığa nakledilmesine saç nakli deniyor. Peki hocam nasıl yapılıyor peki bu saç nakli? Şimdi bunun bir sürü metotları var. Yani saç nakli dediğimizde temelde iki tane metot var aslında. Bir tanesi FUT dediğimiz folikül ünite transferi. Bir de FUE dediğimiz cerrahi olmayan köklerin ünite halinde çekerek çıkartıp ihtiyaç olan nakledilmesi esasına dayanıyor. FUT dediğimiz şey folikül ünite transferi cerrahi bir metottur. 2005 yılına kadar çok yoğun yapılan bir metottu. O döneme kadar yapılan saç ekimlerindeki nakil edilen alan sadece donör sahaydı. İki kulak arasındaki mesafeydi. Cerrahi olarak yaklaşık 20 santimetre boyunda 1,5-2 santimetre eninde bir doku parçası çıkartıp onu parçalıyorduk. O parçaladığımız mikrograf haline getirdiğimiz kökleri ihtiyaç olan saçlı deriye, kaşa, bıyığa ya da sakala naklediyorduk. Buna cerrahi metotla yapılan saç ekimi, FUT deniyor. Günümüzde çok fazla yapılmıyor. Yaklaşık olarak saç ekimlerinin %1'ini dahi artık oluşturmuyor. Ama saç ekimi yapan hekimler temelde ikiye ayrılır aslında. FUT yapanlar ya da yapmayanlar. Çünkü FUT yapmak belki hasta için zordur ama bizim için daha kolaydır. Çünkü hekimin uğraştığı süre biraz daha az olduğu için daha kolay geliyor bize. Ama onu yapmak için mutlaka çok iyi bir cerrahi bir yetenek, bir beceri ister. O yüzden FUT yapanla yapmayan diye iki kere ayrılır. FUT yaptığımız, o eski yıllarda yaptığımız ameliyatta deriyi kesiyor, skalpi ta kemiğe kadar kesip o dokuyu dışarı çıkarttık. Avantajı neydi? Dokuyu görüyorduk. Gördüğün dokudaki bütün patolojileri tespit edebiliyordun. Ekeceğin köklerin derinliğini daha iyi tespit edebiliyordun ve anatomiyi daha iyi biliyordun. Yani saç ekimi konusunda FUT yapmak belki hasta için iyi değil ama hekim için mutlak olması gereken bir şey. Biz prensip olarak yılda 1-2 kere FUT operasyonu yapıyoruz. Ama kimlere yapıyoruz? Daha önce yaptırılmıştır. Artık ensesinde kocaman bir skar izi vardır. Hem o skar izini küçültmek. Onun için artı nasıl bir izimiz vardı, yeni bir iz yapmayacağız. Onun avantajını kullanıyorduk. İkincisi genellikle 60-65 yaş üstü hastalara tercih ediyoruz. Yüzünde bir sarkma vardır. Sarkma da düzelmiş oluyor. Aslında bir facelifting de oluyor aynı zamanda. Gerginlikle arkadan tabii 2 santim kadar parça çıkarılınca yüz gerilme oluyor. Sonuçta bir hacim azaltıyorsunuz. Evet. Yani yaklaşık 40 santimetrekarelik bir alan çıkarttığınızda saçtaki o hacim azaltma yüze yansıyacak. Gerilmeye bağlı o sarkma da azalacak. Yani ikinci avantajlar içinde ender olarak onu yapabiliyoruz. Ama bu dediğim gibi yani %1, %2 yapılan ameliyatlarda maksimum. Aslında hekimler daha çok FUT'u mu, yani FUT'u seviyorlar ama son yöntem olarak FUE mi yapıyorlar diyorsunuz? Şimdi hayır, FUT yapanlar var ama FUT herkes yapamıyor, onu söyleyeyim. Çünkü o bir deneyimdir. Yani o gerçek bir cerrahi bir uygulamadır. Biz onu ben için tercih ediyorum daha çok. Bir, o meziyeti kaybetmeyelim. İki,
aslında bilgileri, anatomi biraz daha tekrarlayalım diye. Ya da ikinci bir kazançı varsa o zaman tercih ediyoruz. Ama genelde kullandığımız FUE dediğimiz FUE. folikül ünite extraction, yani foliküllerin ünite halinde çekerek çıkartması esasına dayanan saç ekimidir. Nasıl yapıyorsunuz FUE'yi? FUE nasıl yapılan bir işlem? FUE dediğimiz şey kalem gibi, kalemin ucu gibi içi lümenli boş boru gibi bir aletimiz var. Onunla ünite dediğimiz şey çıkartıyoruz. Ünite demek şu demek aslında: 1-2, 2-3 ya da 3-4 saç ekiminin bir arada oluşturduğu kümeye biz ünite diyoruz. Evet. Bu üniteyi siz çıkartırken kullandığınız bir aparatımız var. Bu aparatın çapları çok önemli. Yani 1.5'ten başlayan 0.5'e kadar değişik kalınlıkları var, çapları vardır. Bu çap inceldikçe saç ekiminin kalitesi ve başarısı artıyor. Zaten saç ekimindeki önemli noktalardan bir tanesi de o kullandığımız, o üniteyi çıkarttığımız aparatın çapı. Genelde saç ekiminden anlayan hastalar bize ilk bunu sorarlar: kaç milimetrelik uçla çıkartıyorsun? İlk başladığımız yıllarda, 2005 yıllarında yaklaşık 1.5 ile başlamıştık. Zaman içinde deneyim arttıkça artık 0.5, 0.6, 0.7, maksimum 0.8'de uçlarla çıkartıyoruz. İnceldikçe iyi, daha iyi mi diyorsunuz? Yani İnce şöyle bir oldukça. şey. Sonuçta bir saç kökü bir üniteyi çıkartırken elinizde kalem ucu gibi içi boş lümenli bir aletimiz var. Evet. Onunla siz bir parça çıkartıyorsunuz. O parçayı çıkartırken dokuya ne kadar saygılı olursanız doku sizi o kadar ödüllendirir. Dokuya ne kadar çok saygısızlık yaparsanız doku sizi o kadar cezalandırır. Yani lümen küçüldükçe, çıkarttığım parça küçüldükçe kalite artıyor. Birincisi, donör ala dediğimiz iki kulak arasındaki mesafe, sakal, göğüs ya da kastan aldığınız bölgede iz yapmıyorsunuz. Bu birinci avantajınız. İkincisi, bir kökü çıkartırken onun sağında ve solunda var olabilecek bir köke zarar verme ihtimalini ortadan kaldırıyorsunuz. Üçüncüsü, çıkarttığınız parça küçük olduğu için daha hassas, çok daha ince bir kanal açacaksınız. Dördüncüsü, kanal küçüldüğü için, doku küçüldüğü için santimetre kareye koyacağınız saç miktarı artacağı için kullanılan ekipmanın lümeni ne kadar azsa o kadar hekim başarılıdır, o kadar iyi sonuç alacaksınız. Ve genelde saç ekimindeki, saç sökmedeki en temel felsefe bu. Önce sağlıklı greftleri Tabii ki. alabilmek. Sağlıklı ve ince bir aletle alabilmek. Saç ekimi bildiğim kadarıyla uzun bir işlem. Yani 8-9-10 saatlere kadar varan bir işlem. Bu süreç içerisinde hasta neler yaşıyor? Birincisi, 8-9-10 saat diye bir tanım yok. Öncelikle bunu düzeltelim. Saç ekiminde kritik bir eşik var. Sonuçta çıkarttığınız greftlerin dışarıda bir yaşam ömrü var. Evet. Eskiden, yıllar önce bizim çok ciddi sıkıntılar yaşıyorduk bununla alakalı. Çıkarttığımız greftleri beklettiğimiz bir sıvı vardı. O sıvının içinde derdik ki maksimum 3-4 saat kalırdı. O yüzden çok çabuk, çok acele ederdik. Ne kadar kısa sürede ekerse o kadar iyi olur. Ama günümüzde artık onları soğutabileceğimiz, saklayacağımız yeni bir takım teknik ekipmanlar çıktı. Onlara rağmen çıkarttığınız bir greft 8 saatten fazla dışarıda kalırsa onu kaybedersiniz. Yani kısaca bir saç ekimi operasyonu 8 saati geçmeyecek. Eğer 8 saati geçiyorsa 8 saatten sonra yaşayacağınız greft kaybı çok ciddi oranlara çıkacaktır. Ve bence hiç yapılması daha sağlıklıdır. O nedenledir ki saç ekimindeki kritik eşik 8 saati. 8 saati geçmeyeceksiniz. O dışarıya aldığınız greftler tabii ki Belli dış bir yaşam ömrü ortamda var. ölmeye başlıyorlar. Bu arada saç ekimi aşamaları ve süreçlerini konuşurken izleyicilerimiz daha iyi anlasın diye arkadaki ekranımızda gösterelim mi onlara? Tabii ki, tabii ki. Şimdi saç ekimi işlemindeki birinci aşama öncelikle hastanın muayene edilmesi sana dayanır. Yani hastamız geldi, bize saç ektirmek istiyorsa bu animasyon önce yavaş gitsin, bu kısmı anlatayım, ondan sonra animasyon üzerine Evet, anlatalım. aslında burada benim de aklıma şu geldi, size ek olarak söyleyeyim. Herkes saç ektirebilir mi bir kere? Evet. Şimdi bu çok saçsız bir beyefendiyi görünce burada orayla başlayalım Şimdi isterseniz. saç ekimi isteyen, saç ekimi ihtiyacı olan bir hasta bir hekime başvurduğunda tamamen gel biz size ekelim demiyoruz. Birincisi, hastanın saç nakli olabilmesi için genel sağlığının yerinde olması lazım. Nedir bunlar? Hastamızda bir karaciğer hastalığı olmayacak, bir böbrek hastalığı olmayacak, irregüle bir diyabeti olmayacak, çok ağır bir hipotiroidisi ya da çok ağır bir hipertiroidisi olmayacak. Yani belli hastalıkların olmaması lazım. Bunun yanında kandaki bir takım elemanların mutlaka ve mutlaka belli değerlerin üzerinde olması lazım. O yüzden bize ilk başvuran hastaya iyice bir özgeçmiş, soy geçmiş ve aile geçmiş sorgulaması yapıyoruz.
Ondan sonra hastayı bireysel değerlendirmeye geçip bir takım tetiklerini istiyoruz. Bu tetikler de normalse ondan sonra hastayı artık bir saç ekimi adayı görüyoruz. Ondan sonra hastayı fiziksel muayene işlemine geçiyoruz. Açık olan alanı kapatacak kadar donör sahada yeteri kadar bir saç kökü var mı? Onu tespit ediyoruz. Ondan sonra hastamızın beklentisini öğreniyoruz. Eğer ki hastamızın beklentisini karşılayabileceksek, hastamızın mevcut şartları hastanın beklentisine uyumluysa o zaman hastaya saç ekimi kararı verip hastaya saç ekimi yapıyoruz. Saç ekimindeki önemli şeylerden birisi açık olan alanı kapatacak yeteri kadar donör sahada saç kökümüz var mı? Artık parayı verdikten sonra hastamızın saç ekimi için aşamalarına geçiyoruz. Öncelikle hastamızın sorgulamasını yaptık. Özgeçmiş, soygeçmiş ve hikayesi dinledik. Ondan sonra hastamızın eğer bize gelmişse muayenesini yaptık. Resimlerini inceledik ya da ve hastamızın beklentisini öğrendik. Ondan sonra saç ekimi aşamalarına geçebiliriz artık. Artık hastamız hazırdır. Hastamıza saç ekimi yapmadan önce minimum 12 saat önce bize tekrar görüşmesini istiyoruz. Çünkü hastamız karar verdi, biz ekmeye karar verdik. Yine de 12 saat önce bize gelecek ki hastamız. Çünkü eğer yurt dışından gelmişse o açıdan çok çok önemli. Hasta uçaktan indi, havalimanından geldi, hemen ameliyat etmiyoruz. Öncelikle mutlaka 12 saat önce bize gelecek. Biz tekrar muayenesini yapacağız, tekrar değerlendireceğiz ve hastanın geniş bir onanını alacağız. Yani hastaya yapılacak operasyonun bütün aşamalarını anlatacağız ve hastanın onan aldıktan sonra 12 saat daha hastamıza bir süre vereceğiz. Yine hasta düşünecek ve 12 saat sonra hastanın operasyonunu başlayacağız. Hastamız sabahleyin geldi. Yani saç ekimini öyle basit bir operasyon gibi görmeliyiz. Yani saç ekimi yaptırmak isteyenler değil mi? Diğer ameliyatlar gibi bir doktor muayenesinden, kontrolünden, laboratuvar tahlilinden geçmeli. Öyle her arama motorunda gördüğünüz yere telefon edip ben geliyorum koş hemen 5'te ameliyat edelim diye bir şey yok aslında değil mi? Doğru sonuçlar için ve sağlıklı sonuçlar için. Ülkemizdeki çok ciddi bir soruna temas ettiniz aslında. Evet, çok ciddi bir pazar var Türkiye'de bununla alakalı. İnsanlar dünyada en çok saç ekimi destinasyonu İstanbul olarak görüyorlar. Ve evet, İstanbul çok ciddi bir konuda başarılı bir şehir. Bu hikayeyi biz daha önce aslında başka ülkeler de yaşadı bu şeyi. Örneğin Tayvan'da böyle bir olay oldu. Çok ciddi estetik cerrahide inanılmaz derecede bir artış oldu. Çok iyi bir destinasyon ama zaman içinde o pazar kirlendi, artık kimse oraya gitmiyor. Kimse oraya inanmıyor. Biz de aynı şeyi aslında bir anda Türkiye'de yaşıyoruz. İstanbul'da bunu yaşıyoruz. Bu çok acı bir şey. Sonuçta sağlık turizmi yapan şirketlerin sattıkları ürün doktordur. Türk hekimi kimliğidir. Yani aslında bu oluşan pazarın sırrı dünyadaki Türk hekim kimliğinin imajıdır. İnsanlar Türkiye'ye gelirken geldikleri ürün doktor, hastane, kurum, kuruluş değil. Türk hekimlerine geliyorlar. Ve buraya gelirken iyi bir cerrahiyle iyi bir sonuç alacağını düşünerek buraya geliyorlar. İşte bir arz var, bir de talep var. Bu talep gittikçe arttıkça Türkiye'deki hekim sayısı kısmen bunu karşılamamaya başladı ve ne oldu? Bu sefer merdiven altına kaymaya başladı ve hekim olmayan insanlar artık saç ekimi yapmaya başladılar. Ama oysa ki yurt dışına gelen insanlar buradaki operasyonu bir hekimin yapacağını düşünerek geliyorlar. Çünkü onların kayıtlarında, onların düşüncelerinde hekim harici bir insan ameliyat yapmayacağını düşünüyorlar. Ve Türkiye'ye gelip kendini hekim olarak tanıtan bir takım insanlar tarafından ameliyat edilip bu piyasa kirleniyor. Bu çok acı bir şey. Aslında bu çok ciddi, çok samimi ve çok üzerine durulması gereken bir şey. Bu pasta kirleniyor. Bu pasta kirlendikçe en büyük zararı biz Türk hekimleri göreceğiz. O yüzden sağlık turizmi yapan şirketler, sağlık turizmi için Türkiye'ye hasta getiren kuruluşlar bu konuda çok ciddi eğilmeliler ve çok dikkat edilmeliler. Türkiye'ye getirdikleri hastayı kimin ameliyat ettiğine, kimin opera ettiğine çok dikkat etmeliler. Çünkü eğer bu pasta kirlenirse sadece hekimler değil, sağlık turizmi yapan firmalar da, bu işten ekmek kazanan oteller de veya da Türkiye'de restoranlar. Çünkü herkes bu işten bir şeyler kazanıyor, herkes kaybedecek. Buna lütfen çok dikkat etmeleri lazım. Şimdi hocam söylediğiniz gibi hasta size geldi, muayenesini oldu, tahlillerini yaptırdı ve hastanın taleplerini, isteklerini anladık. Ve hastaya baktığımızda saç muayenesine ve neler yapabileceğinizi ölçtüğünüzde neler görüyoruz, aşamaları dinleyelim sizden. Şimdi hastamız geldi. Hastamızın saçını kesmeden önce bir planlamasını yapıyoruz. Hastamızın yüzünü inceliyoruz. Yüzünde
gördüğümüz böyle çok güzel bir şey var mı? Gözlerimi çok güzel, kaşlarımı çok güzel. Yüzü estetik mi değil mi? Ya da yüzünde kötü bir şey var mı? İşte saç çizgisi dediğimiz şey, saç dediğimiz şey yüz estetiğini tamamlayan önemli unsur. Eğer saç çizgisi yüz estetiğini tamamlıyorsa o insana tarif ederken göz renginden bahsedebilirsiniz. Göz rengi, ten renginden bahsedebilirsiniz. Ama diyorsanız ki bunun çenesi büyük, bunun yüzü geniş, bunun burnu büyük. Bilin ki sadece onun burnunda, yüzünde değil, saç çizgisinde bir sorun vardır. O yüzden saç çizgisini oluştururken yüz estetiğini tamamlayacak bir şekilde oluştururuz. Ve bu da dikkat edeceğimiz önemli şeyden birisi. Güzel bir şey varsa onun yüzünün önüne koyacağız. Kötü bir şey varsa onu gizleyeceğiz. Örneğin büyük burnu olan bir insanı eğer ki büyük burnu gizleyemiyorsanız o zaman siz bu işi bilmiyorsunuz. Nasıl bunu gösterebilirsiniz? Burun büyüklüğü, çene alt kenarı ve alın eşit olacak şekilde bir estetik bir oran var. Bu orana uygun yaparken gözlerimizi ve kaşlarımızı saç çizgisine nasıl uyarlayabiliriz? Çenemizdeki bu hattı nasıl saç çizgisine ayarlayabiliriz diye çok ciddi kararlar vermek lazım. Bunu verirken, bu çizgiyi oluştururken hastanın beklentisini kesinlikle göz ardı ediyoruz. Çünkü genelde bize gelen insanlar, başlayan hastalar eksik olan bir şeyi isterken abartılı istiyor. Çünkü bu insan psikolojisi böyle. Herkes daha çok saç istiyor. Ben diyor böyle bir saç istiyorum diyor. Bütün alnını kapatacak bir saç. O zaman da öyle bir saç yaptığınızda bu sefer belki onu saçlandıracaksınız ama yüz estetiği inanılmaz derece bozacaksınız ve doğal olmayan bir görüntü yapacaksınız. Ve onun saçını yaparken aslında onu saçlandırırken görüntüsünü değiştirip onu mutsuz edeceksiniz. O yüzden yani bir kalıp gibi saç çizgisi, herkese uyarlanan bir saç çizgisi değil. Yok. Kişiye özel bir saç çizgisi var. Zaten operasyondan önce biz bunu hastayla beraber çiziyoruz. Hastaya gösteriyoruz. Hastanın olumlu aldıktan sonra ikinci aşamaya geçiyoruz. Bu sefer saçlarını kesiyoruz. Ya da kesmiyoruz. Çünkü artık saçları hem keserek de yapılabiliyor. Saç kesmeden tıraşsız saç ekimi de yapılıyor bildiğim kadarıyla. Ama genellikle biz prensip olarak hastanın saçını kesmeyi tercih ediyoruz. Çünkü saç kesmeden yapılan saç ekimlerinde, long hair dediğimiz uzun saçlarla yapılan saç ekimlerinde yapacağımız, nakledeceğimiz greft miktarı azalacak, süre uzayacak ve hastanın maliyeti de artacağı için artı saçları sökerken körlemesine görmeden, saçların deriden çıktığı açıyı görmeden çıkarttığım için mevcut olan saçlara da zarar vereceğimizden. Kesmezseniz daha az sayıda greft alıyorsunuz sanırım. Hasta bir seans daha yaptırmak biraz zorunda daha pahalı kalıyor. oluyor. Artı saç ekimi daha sağlıksız oluyor bence. Yani biz yapıyoruz ama hastanın isteği de var. Ekip de zorlanıyor. Saçların arasında saç ekmeye çalışmak da zor olsa gerek. Hayır zor değil ama biraz daha uzun oluyor. Biraz daha zahmetli oluyor ve biraz daha kayıp oranı biraz daha fazla oluyor. Çünkü bir saç ekiminde eğer ki %5 ve üzerinde kayıp yaşıyorsanız bu sağlıklı bir saç ekimi değil. Saçlar seyrek olur değil mi? En basit düşündüğümüzde yani matematik olarak. Şimdi baktığımızda hastamız yüzüstü yatıyor herhalde. Bu Şimdi saç ekiminde saçı söktükten sonra, saç söktüyse hastamız yıkadıktan kestikten sonra iyi bir temizlik, bir sterilizasyon işlemi var. Sterilizasyon işleminden sonra hastayı uygun pozisyona getirip ondan sonra lokal anestezimizi ya da genel anestezimizi yapıyoruz. Ondan sonra anestezi kısmına geçiyoruz. Anestezi kısmında temelde 3 çeşit anestezi var. Birisi... Çok acıyor mu hocam? Onu söyleyin. Ay çok acıyor mu? Bu kadar ağrılı mı? Bu saç ekimi çok konuşuluyor. Çok ağrıyor, çok acıyor. Artık Şimdi, durum nedir? Birincisi şu. Cerrahi varsa ağrı yok demek yalan. Öyle bir şey yok. Ağrı mutlaka olur. Ama nasıl olur? Kabul edilebilir ağrı var. Kabul edilemez ağrı var. Tabii. İşte hastayla görüştüğümüzde hangi cins anestezi yapacağımız ona göre karar veriyoruz. Örneğin panik atağı olan ya da kan gördüğünde bayılan veyahut da ağrı eşiği çok düşük olan bir hastaya lokal anestezi değil de sedasyon dediğimiz bir anesteziyle hafif uyutmadan bahsediyorsunuz değil mi? Uykuyla uyku arasında böyle uyku tadında bir ameliyat tercih edebiliyoruz. Ama prensip olarak en çok tercih edilmesi gereken ya da en çok tercih edilen saç ekimi lokal anesteziyle yapılan saç ekimidir. Yani bölgesel uyuşturmayla yapılıyor. Çok küçük böyle kıl gibi ince iğnelerle 1-2 dakikada bütün deriyi uyuşturuyorsunuz. Ondan sonra hiçbir ağrısı duymuyor hasta. Hastayla sohbet ederek hatta hastayla
hastanın kişiliğine özel bir takım sohbetler ederek devam ediyoruz. Örneğin film seviyorsa film konuşuyoruz, sinema seviyorsa sinema konuşuyoruz, kitap seviyorsa kitap konuşuyoruz. Kişiye özel hem biz çalışıyoruz hem hastayla sohbet ederek operasyona devam ediyoruz. Bu anesteziden sonra saçları toplamaya başlıyoruz. İşte Köklerin yan görünüşü burada. şimdi Bir kıl kökü. evet, şimdi bu özelliği şu. Saç ekimindeki önemli kısımlardan birisi de saçları sökmek. İlk başladığımızda 2005 yılında saç ekiminde fuye ilk yaptığımızda sabahtan akşama kadar uzun saatler çalışırdık. Böyle uğraşırdık sökmek için. 5-600 tane yaptığımızda çok mutlu olurduk. Ama zaman içinde artık ellerimiz alışmaya başlıyor. Ya da işte cerrahi yapan hekimin işte o kas hafızası gelişiyor. Kas hafızası geliştikçe, yani öğrendikçe, aslında bizim kaslarımız öğrendikçe sayı artmaya başlıyor. İşte buradaki önemli bir şey, saçları sökerken sağlıklı sökmek. Düşünün ki kalem gibi bir cihazla kıl boyunca böyle geliyorsunuz, aşağı kadar inip kökü çıkartıyorsunuz. Sondajlama gibi değil mi buradan? Çıkartıyorsunuz. Görmediğiniz bir şeyi kesiyorsunuz. Hocam bu arada bir şey daha soracağım. Şimdi bu böyle tek tek aldığımız füye sistemi. Evet. Foliküler ünite Evet. ekstraksiyonu söylediğiniz gibi. Bir de bu füye işleminin teknikleri var. Bu tekniklerle birlikte söyleyelim isterseniz. Füye işlemi, evet, söküp çıkarttık tek tek. Şimdi işte de 3000 tane aldık. Fuye tekniği dediğimizde bir tanedir. Piyasada anlatılan, ben şunu yapıyorum, ben bunu, hepsi Şunlu füye, bunlu füye. hepsi ticari anlatmalar. Aslında hepsi aynı şeyi yapıyor. O yanlış. Yani ameliyathanede her şey aynı aslında. Fakat Yapılan aşağı yukarı aynı. pazarlama satış mantıklı isimlendirmeler diyorsunuz. Önemli yani. olan nedir? Siz bu kökü çıkartırken ince bir işte bu ne demiş, 1 milimetre 0,8. Bunlar 1 milimetre kullandın mı dokuya çok ciddi bir zarar vereceksin. 1 milimetrelik parça çıkartıyorsun. 0,8 milimetreden kalın kullanılan bütün uçlarda burada iz yapacaksınız. Kar olacak. Delik yani delik. ensesinde böyle toplu iğne başı gibi bir sürü nokta var şeyler öyle göreceksiniz. kişiler, görülüyor, İşte evet. hastalar neyi soracak biliyor musunuz? Siz burada kaç milimetrelik uçlarla bunu çıkartabiliyorsunuz? Aslında bu işin önemli kısmı bu. Eğer ki 1 milimetre ise ben olsam yaptırmazdım. 0,8'in altında olması lazım. Eğer çok ince telli ise 0,6, 0,5. Orta derece kalınlıkta telli ise 0,7, Evet. 0,75 gibi. İyileştiğinde hiçbir şey belli olmuyor. Maksat birincisi iyileşirken burada herhangi bir izin olmaması. İkincisi sonuçta burada biz boru gibi bir aletle giriyorsun. Bir tanesini çıkartırken sağında ve solunda var olabilecek bir köke de zarar verebilirsin. Bir de o var. O yüzden en ince uçta bu kökü en sağlıklı nasıl çıkarabiliyorsan öyle çıkaracaksınız. Kökleri aldık. Evet. Solüsyonumuzun içine koyduk. Evet. Daha sonraki aşamamız nedir? Saçlarımızı çıkarttık, ondan sonra kanal açma işlemine geçeceğiz. İşte kanal açma işlemindeki önemli şeylerden birisi, acaba kanalı neyle açacağız ve hangi derinlikte açacağız? Prensip olarak yapılacak en doğru işlem şöyle. Hastamız geldiğinde, hastamız daha önce kişiye fut yaparken çok avantajlıydık. Kesiyorduk deriyi. Biz cildin altındaki yağ dokusunu görüyorduk. Cildin altındaki dermisi, epidermisi görüyorduk. Biz hangi derinliğe saçı ekeceğimize çok rahat karar verebiliyorduk. Ama fuye işlemi yaptığımızda, onları tek tek çıkarttığımızda biz cilt altını görmüyoruz. Cilt altında ait bir projeksiyonumuz yok. O yüzden planlama yaptığımızda hastamızın mümkünse operasyondan önce, eğer deneyimimiz yoksa bir lineer bir ultrasonla saç derimizin kalınlığına bakacağız. Dermis neresi, epidermis neresi, onu çok iyi bir haritasını çıkartacağız. Ve ondan sonra hangi yere, hangi derinlikte kanal açacağımıza karar vereceğiz. Hekimler bunlara teknik anlamda karar veriyorlar. Teknik kısımlar da çok önemli çünkü Kanallarımızı açıyoruz. kanalları neyle açacağız? Herkes diyor ki ben şununla açıyorum, ben bununla. Önemli olan açtığın kanaldaki gene aynı mantıkla dokuya ne kadar saygılı olursan, dokuya ne kadar az travma yaparsan doku sizi o kadar ödüllendirecek. Dokuya ne kadar çok travma yaparsanız doku sizi o derece cezalandıracaktır. O yüzden açacağımız kanalları mümkün olan en ince uçla ve mümkün olan en doğru sahaya ekmemiz lazım. O yüzden cildimizi çok iyi tanımamız, çok iyi bilmemiz lazım. Ekerken kullandığımız uç günümüzde en çok olan safir uç diye anlatılıyor. Evet, safir çok faydalıdır. Çünkü çok hassastır. Kanalı açarken cilde çok az travma verir ve cildin az travma vermesi yanında çok daha sağlıklı olarak
kanal açmasına sebep olacağı için Safer 3 kullanılıyor. Ama Safer 3 her zaman iyi değildir. Yani birisi Siz diyorsa ki... hasta uygunsa tercih ediyorsunuz Tabii Safer 3 kullanıyorum, 3'ü. mutlak kullanıyorum. Ama eğer ki uygunsa, nasıl uygunsa, sonuçta bir kanal açtığımda o kanalın derinliğini ayarladım. Örneğin 2.8 mm, 4 mm, 5 mm, kaç milimetre açacağım karar verdim. Safer 3'te açtım kanalı. Açtıktan sonra ben kanamasını istiyorum. Yani eğer kanıyorsa doğru sahadayız. Eğer kanamıyorsa yanlış sahadayız. Çünkü Safer 3'ün şu avantajı var. Çok hassas, çok ince olduğu için bazen dokuyu kanatmayabiliyor. Kanatmadığı için saç ekimi yapan hekim için bu büyük bir rahatlık, daha rahat çalışacak. Ama kanamayan bir sahada ektiğin saç tutmayacak. O yüzden doğru sahaya ekerken mutlaka kanamaya da çok dikkat edeceğiz. Eğer doğru saha olarak bildiğimiz o folikül derinliği ne göre açıp da kanamıyorsa bu sefer Safer ucu kenara koyuyoruz. Başka bir ekipmanla kanalı açıyoruz. Siz neyi kullanacağınıza sonuç olarak işlem sırasında elbette karar Ameliyat sırasında veriyorsunuz. karar Bunlar veriyoruz. hastaların seçeceği şeyler değil aslında, teknikler değil mi? Ama Sizlerin hastalar karar vereceği tabii şeyler. ki işte hasta şöyle yapacak. Hasta bunu yapacağı hekimi seçecek. Hekiminizi seçeceksiniz, siz tekniklere siz hekime karar inanacaksınız. Telefonda ben 0-3'le yaptırmak istiyorum, şu teknikte şöyle Ona inanmayacaksınız. değil. Hekime Evet. kendinizi emanet edeceksiniz. Peki kanallarımızı da açtık ve ektik sonuç olarak. Nelere dikkat edeceğiz? İşte, Oturalım mı isterseniz tabii, böyle saç ekimindeki sonuçların doğru ve başarılı olmasının bir tek değil birçok etmeni var. Şimdi saçlarımızı söktük. Sökerken sağlıklı sökmemiz lazım. O yüzden çok deneyimli bir elin çok düzgün bir şekilde hem sağlıklı saçları çıkaracak, çıkartırken o saç kökü dediğimiz o soğan kısmına, o periferik ayrıcına zarar vermeden çıkaracak. Artı geri kalan saçlara zarar vermeyecek. 2. Çıkarttık. Bunları Kanal açtık. uygun sürede, uygun yerde bekleteceğiz. Orada ölmeyecekler. Uygun sürede, uygun yerde beklettik. Kanalları açtık. Onları yerleştirirken çok deneyimli, çok iyi bilen bir insan olacak. O nereden tutacak, o nasıl yerleştirecek, nasıl ekecek. Ekerken de zarar verebilirsiniz. Yani onları kırmadan sağlıklı bir şekilde ekeceksiniz. Eğer ki sağlıklı bir şekilde ekmezseniz, sağlıklı bir şekilde sökmezseniz ameliyatta başarısız olursunuz. Zincirin birinde kopukluk birisi olursa kıymetli. ameliyatın sonucunu etkiliyor. Yani en önemli aşaması hangisidir? Kanal açma mıdır? Hayır. Alım mıdır? Hepsidir aslında, Evet. değil mi? Aslında bu bir bütün. Bir bütün. Ama çok acı bir şey var. Hani biz bilimi determine ettiğimiz gibi saç ekimini determine ettik. Nasıl ettik? Talep çok olunca daha fazla yapalım. Ne yaptık? Birilerine saç sökmeyi öğrettik. Birilerine kanal açmayı öğrettik. Birilerine ekmeği öğrettik. Fabrikasyon ettik. O zaman ne oldu? Kalite kalmadı. Aslında saçları söken elleri alışıyor çıkarttığı açıya. Kanalları aynı açıyla açacak ya, aynı el ekmeli. Onları çıkartan el, onun hangi derinlikte olduğunu biliyor. O derinlikte kanalı açacak. Onları söken el hangi açıda olduğunu biliyor. O açıda o kanalı açacak ve ona göre yerleştirecek. O yüzden saç ekimi dediğimiz şey her ne kadar cerrahi bir uygulama olsa da, her ne kadar önemli bir cerrahi uygulama olsa da bunun yanında sanatsal bir şey. Evet. Ve bunu yapan tıpkı resim yapmak gibi, heykel yapmak gibi bir şey olarak görecek. Ve bunu bir 5-6 tane sanatçı değil. Bu saç ekimi eylemini bir sanat gibi yapacaksak onu bir kişi düşünecek, bir kişi hayal edecek ve onun tamamını sökmesini de, kanalaşmasını da, ekmesini aynı el yaptığında sanat olur. 5-6 tane el girdiğinde farklı eller girdiğinde o artık sanat olmaktan çıkar. O fabrikasyon gibi, kıyafet yapmak gibi olur. Ama saç öyle bir şey değil. Saç bildiğimiz sanatın ta kendisi aslında. Tıpkı resim yapmak gibi, heykel yapmak gibi. O yüzden her ne kadar ekibin yapması gerekse de ekipte mutlaka 3-5 kişi olacak, hemşireler o da olacak, yardım edecek. Ama yardımlar sadece o sanatı yapan hekime yardım için olacak. Nedir? Çıkarttığımız grefteri dizecekler. Onları sağlıklı yaşamaları için uygun yere koyacaklar. Ekerken onları önümüze koyacaklar. Ben pensel klep istedim, onları bana uzatacak. Yoksa bu operasyonu biri saçları sökecek, biri kanalları açacak, biri ekecek. İşte o zaman böyle standart bir şey çıkar. Hani gidiyorsunuz alışveriş merkezine bakıyorsunuz ki herkes aynı saç çizgisi. Evet. Herkes aynı yön. Yüz Hiç böyle yuvarlak bir şey değil. çizgiler. Saç kişiye Çim özeldir. adamlar. Evet. Saç dediğimiz şey kişiye özeldir. Yani o tasarımı yapan o yüze uygun yapacak. Onları çıkaran insan aynı zamanda aynı kişi ekerse aynı şekilde eker ve o zaman sanat olur zaten. Kısa bir ara vereceğiz. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Sevgili izleyenler, reklamlardan sonra hocamızla birlikte stüdyoda bir konuğumuza
saç analizi yapacağız ve yaz mevsiminde saç ekimi yapılır mı ve sizin sorularınızla devam edeceğiz. Sevgili izleyenler, tekrar merhaba. Şimdi stüdyomuzda bir konuğumuz var. Doktorumuzla birlikte saç muayenesi yapıyoruz. Şimdi hastamızın, danışanımızın saç ekimine ihtiyacı var. Bu nereden anlıyoruz? Gördüğümüz gibi saçımızın üst kısmına bayağı bir saç dökülmesi var. Artı yanlardan bayağı bir saçımız açılmış. Bu tepe noktasına olan açıklığı kapatmak ve önde olan ihtiyacını, saç dökülmesini kapatmak için bir saç ekimi planlayabiliriz. Bunun için önemli bir şey demiştim, önemlisi sevgili hocam. Donör sahamız, ensemizde şu iki kulak arasındaki olan mesafeye bakıyoruz. Buradaki saç miktarına bakıyoruz. Niçin buradaki saç miktarı bizim için çok önemli? Çünkü bizim gözümüzün algılama limiti var. Biz saç ekiminde kullandığımız önemli şeyden birisi gözümüzün algılama limiti. Ortalama 1 santimetrekarelik alanda, hastamız için söylüyorum çünkü hastamız orta dereceden biraz daha kalın telli bir hastamız. Evet. Ve siyah saçlı bir hastamız. Böyle bir hasta ortalama 1 santimetrekarelik bir alanda 35-40 kare saç teli olduğunda bizim gözümüz onu normal görür. 35-40'ın altına düştüğünde bizim gözümüz artık onu seyrek görmeye başlar. Aslında biz saç ekiminde kullandığımız temel argüman budur. Şimdi enseye bakıyoruz, santimetrekarede yaklaşık 120 civarında saç teli var. Ben bunun 70 tanesini alırım. Burası serilir ama onu hiçbir göz anlamaz. Çünkü bizim gözümüzün algılama limiti dışında. Saç ekimi yaptığımız alanda minimum 35-40 tane koyacağız ki ektiğimiz alanda seyrek kalmayacak. Aynı yoğunluğa benzesin. Tabii ki. O yüzden donör saha bizim için çok önemli. Evet, hastamız gördüğümüz gibi ensesindeki saç miktarı bol olduğu için saç ekimine uygun. Gayet Buradan iyi. sökebileceğimiz yeteri kadar saç miktarı var. Bunları söktükten sonra işte önemli nokta, hastamızın saç çizgisi nasıl oluşturacağız? Evet. Hastamızın yüzüne baktığımızda yüzü biraz geniş gibi duruyor sanki. Sanki yüzünün önünde çenesi varmış gibi duruyor. Yani çene daha fazla yüzünün önünde. Estetik olan dediğimiz çenemizin altı, burun alt kenarı, burun boyu ve alın eşit. Aslında önden bakıldığında hastamızın da estetik bir sorun yok. Çok güzel bir saç çizgisi var. Ama yandan baktığımızda sanki estetik durmuyor. Nasıl estetik durmuyor? Çünkü açılmış biraz burası. Burayı oluştururken, yan tarafı oluştururken normalde hastamızın yüzündeki burnu yüzünde biraz büyük olduğu için bunu derinlik olarak kullanıp yan tarafa koyacağız. Ve bu kaşımızda gördüğümüz şu kavisi tersten saçına vereceğiz. Yani hayatta olduğu gibi asimetrinin muhteşem simetrisi gibi. Yani yüzümüzde hastamızın saç çizgisini oluştururken birincisi çenemizi gizleyeceğiz. İkincisi kaşlarımızı ön plana çıkaracağız ve burnumuzu gizleyen bir saç çizgisi yapacağız. Bunu nasıl yapabiliriz? Kabaca çizerek de gösterelim aslında. Evet. Bize mezur olmadığı için bunu el yordamıyla yapacağız. Yani ortalama şuradan başlayalım. Şu açı ve şu açı eşit olacak. Ve şu kaşı çok belirgin olduğu için, yüzde en belirgin şey kaşları ve gözleri olduğu için bu kaşı ters simetrik bir saçına vereceğiz. Yani şu şekilde olan yayı yukarıya doğru yapacağız. Yani şu şekilde bir saç çizgisi oluşturacağız hastamıza. Eğer ki biz bu saç çizgisini aynen şöyle. Yandan hocam kameraya şöyle bakalım. Böyle bir saç çizgisi olacak. Eğer ki bu saç böyle dümdüz yaparsak o zaman da çenesi büyüyecek, yüzü genişleyecek. Yani saç çizgisi oluşturmak sadece elle alıp kalem gibi çizmek değil. Bundan sonra böyle ol, böyle iyisin, iyi gözüküyorsun değil yani. Tabii ki değil. Ama muhakkak ki hastamızın beklentisi de çok çok önemli. İsteği de çok çok önemli. Ama bunu oluştururken temelde yüzdeki o estetik oranları hesaplayarak bu saç çizgisini oluşturuyoruz. Hastamızın özelinde yüzündeki en güzel şey benim kanaatim gözleri ve kaşları. Eğer ben gözleri ve kaşlarını ön plana çıkaran bir saç çizgisi oluşturursam insanlar baktığında direkt şu bölgeyi, kaşlarını ve gözlerini görecek, saçlar bütün olacak, yüzü bütün gözükecek. Yani saç ekimindeki en önemli şeylerden birisi saç çizgisini oluşturmak. Yani saç ekmek hemen kaşının az ilerisinden saçı yüz yuvarlak döşemek değil. Aslında orijinal bir saç çizgisi oturtmak çok önemli. Örneğin biz erkeklerdeki saç çizgisi hilal gibi yukarıya bakar. Ve saçın önemli özelliklerinden birisi şu kavisin var olması. Bu kavis böyle tesadüfen böyle değil. Bu kavis estetiğin temel kurallarından birisi. Şu alan ve şu alan eşitse yüz estetik durur. Şu kavis ile kaşın kavisi paralelse estetik durur.
bu kaşın kavisi tersten saçta verilirse o zaman şu alan komple bütün gözüküyor. Yani yapacağımız saçta yüzü bütün göstermek olacak. Zaten mesela 45 yaşında bir beyefendi saç ektirirken 18 yaşına geleyim benim dümdüzdü derse ve dümdüz bir çizgi isterse pek de doğru değil mi? Hayır, Hafif yanlış, açıklıklar tamamıyla yanlış. çok da orijinal duruyor. Yaşınıza uygun saçı da Yaştan çok, yapmak yüze çok uygun önemli. aslında. Yüze uygun, Yüze uygun, yaşa uygun evet. çok şey düşünüyor. Ama biz bir şeyimiz eksik oldu mu çok abartılı fazla istiyoruz. O yüzden genelde hastalarımız isterken çok fazla isteriz. Zannederek ki çok fazla olana çok güzel olacağını için aslında öyle bir şey yok. Doğru zamanda, doğru yerde, doğru miktarda olması lazım. Evet. Şimdi çizgimizi çizdik. Evet. Peki hocam benden de bir soru o zaman size. Yani çizgimizi çizdik, boşluklarımızı doldurduk. Evet. Peki bu seyrek saçların arasına da bu tepeye kadar saç ekimi yapabiliyor şimdi muyuz? Mantık şu. Yani planlama 3 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık değil. Ömürlük olmalı. Şimdi hastamızın saçlarına baktığımızda arka taraftaki saçlarımız oldukça kalın gördüğünüz gibi. Evet, yeter. Bunlar oldukça ince gözüküyor. Şimdi 2 tane metot var burada. Birincisi, eğer ki siz alıp burayı sıklaştırırsanız, evet sıklaştırabilirsiniz. Ama belli yıllar sonra ana saçlar döküleceği için bir daha ihtiyaç duyabilir. Hastaya şunu söyleriz. Sizi için 2 tane yol var. Hani az önce anlattık ki gözümüzün Evet. bir limiti var. Santimetre karede 35-40 tane. Evet, biliyorum. Hiç saç olmayan yere 35-40 tane koyarken saç olan yere ilaveler yapıyorsunuz, sıklaştırıyorsunuz. Sıklaştırma işlemi Evet. diyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra 3-5 süre tekrar ihtiyaç duyabilir. Ya da saç olmayan alana 35-40 tane de koyarız ama saç var olan alana da 35-40 tane Bu bir koyarız denge ki meselesi. o zaman ne olur? Bir daha ömür boyu bir daha saça ihtiyaç duymaz. Ama bu biraz daha zahmetlidir, biraz daha zordur. Yani siz ektiniz, dengeledik. Artık santimetre kare Evet. hesabımız aynı. Bu saçlar dökülürse tekrar Bir daha ihtiyaç kişi duyacak. ekime ihtiyacı Ya da duyacak. operasyon sırasında planlama yaparken saç olmayan yere de 35 tane koyarsınız. Saç olan yere de 35 tane koyarsanız öncelikle saç biraz kabarık duracak, biraz fazla Yoğun duracak. duracak. Yoğunluğu fazla olacak ama ana saçlar döküldükten sonra ektiğimiz saçlar yeteri kadar kalacak ve eşit olacak. O yüzden planlama 3-5 yıllık değil ömürlük olması lazım. Peki bu ara ekimler var olan saçlara zarar verebilir mi? İşte buradaki önemli şey yetenek ve kullandığımız, hani az önce bahsettik ya, ne kadar ince çıkartırsak, ne kadar greflerimiz küçük olursa, ne kadar ince uça çıkartırsak o kadar Çok iyi ince çalışacağız. iş, değil mi? Kanal açarken de işte safir ucun burada avantajı devreye giriyor. İşte o kanalları açarken mevcut saçlara zarar vermeden açmanız lazım. Eğer açtığınız kanallar mevcut saçlara zarar verirse onu yapmayacaksınız. İşte burada işte hekimin deneyimi, kullandığın ekipmanın inceliği ve kanalları açarken maksimum dikkat. Şimdi günümüzde hep anlatılır mesela örneğin saç çıklaştırmak için saç kesmeye gerek yok. İşte saç kesmeden siz şu an açacağınız her kanal mevcut saçı öldürebilir. Çünkü saç deriden çıkarken belli bir açıyla çıkıyor. Siz o açıyı göreceksiniz ki o açıya paralel açacaksınız ki mevcut saça zarar vermeyesiniz. Biz bunları hastaya tek tek anlatıyoruz. Diyoruz ki eğer ki ben saçlarını kesmeden şuraya kanal açarsam mevcut saçlarına zarar verebilirim. O yüzden kesip o saç küleğine paralel doğru şekilde açarsanız yapabilirsiniz. Ama aksi takdirde buraya zarar verebilirsiniz. Örneğin günümüzde çok anlatılan mesela kalem metodu diye anlatılır. Saçları kesmeden. İşte o kalemle siz o kökü yerleştirirken mevcut saçı da öldürüyorsunuz. Hatta ve hatta onu yerleştirirken o kalemin içine sıkışıp ektiğiniz kök de ölebiliyor. Yani Ama internette aynı kadar faydalı, köklere de zarar vermeyen, çok sık yapan şeklinde ifade ediliyor maalesef. Pazarlama. Çünkü çok ticari bir iş saç ekimi. Seyircilerimizin çok dikkat etmesi gereken, seçimde çok dikkat etmesi gereken bir iş. Ökkeş Bey çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Size. Rica ederim. Buyurun. Evet hocam saç ekimini yaptık. Değerlendirmeler yapıldı. Saç ekimi işlemini de yaptık. Arkadan aldık, kanalları açtık, kökleri yerleştirdik. Dediniz ki 8 saatin üzerine geçmemeli Evet. bir saç ekim işlemi yoksa dışarıdaki kökler ölmeye Evet. başlar. Hepsini doğru uyguladık. Şimdi hastanın görevleri var aslında. Bundan sonrası ne olacak? Hasta nelere dikkat etmeli? şimdi saç ekimi işimiz bitti. Artık hastayı eve göndermeden önce çok iyi bir eğitim vermemiz lazım öncelikle. Zaten biz o ameliyat sırasında, operasyon sırasında hasta lokal anestezi ameliyatımızı yaptık ya. O operasyon sırasında yaklaşık 8 saat bizim de hastayla bir diyalog zamanımız oluyor. Biz çalışırken hem hasta sıkılmasın diye aslında
post-op dönemde nereye dikkat edeceğini biz hastaya tek tek anlatıyoruz. Ama bunlar bir daha burada tekrar etmekte fayda var diye düşünüyorum. Saç ekiminden sonra 2 tane metot var. Saçı kapatalım mı, açalım mı? Yani açık mı bırakalım? Şimdi siz görüyorsunuz ki alışveriş merkezlerinde sadece ensesi kapalı, ön tarafı açık insanlar görüyorsunuz. Bazıları hekimler böyle yapar, bazıları ise bütün alanı kapatırlar. Yani sadece söküm alanı değil, donör sahayı değil, ekim alanı da kapatılır diyor. Öyle mi? Biz prensip olup biz yani öğrendiğimiz sistem ve uyguladığımız genelde sistem böyle. Çoğunlukla böyle yapıyor Avrupa'da. Donör sahayı da ekim alanında komple mumya gibi hastayı sarıyoruz. Çünkü hasta ameliyat ettikten sonra eve gidecek. Gece farkında olmadan saçını kaşıyabilir, dokunabilir. onları sökebilir, artı oraya bir enfeksiyon kapabilir. Ya da etrafındaki insana ne yapmış diye bir öksür, boğazımızdaki bir bakteri, bir virüs onun saç derisine geçip o da enfeksiyon yapabilir. O yüzden ilk 24-48 saat ameliyat için en kritik süre. Çünkü 24-48 saat boyunca eğer siz o kökleri korursanız onlar orada sağlıklı yaşayacak ve kayıp yaşamayacağız. O nedenle hastayı kapatmanın, ekim alanını kapatmanın ben daha doğru olduğunu düşünüyorum. Yani işlem sonrası enfeksiyon riski var hastada diyorsunuz. Tabii ki en büyük risk anlamda. aslında post-op dönemde operasyondan sonra geçirilen enfeksiyon. Ve az değil, bayağı bir sıkıntı aslında. Siz ne kadar steril çalışırsanız çalışın, hastanın dikkat etmemesine bağlı ameliyattan sonra bir enfeksiyon geçirme olasılığı çok yüksek. Onu da ortadan kaldırabiliyoruz. Nasıl kaldırıyoruz? Komple kafasını sarıyoruz. Onun şu dezavantajı var. Hasta Türkiye'de kalma süresi ülkemizde biraz daha uzuyor o zaman. Yani saç ekimini düşünen bir insan 12 saat önce geldi. Operasyonumuzu yaptık. Ondan sonra minimum 2 ya da 3 gün daha kalması lazım. İşte bu kapatmanın o dezavantajı var. Hasta bir gün daha fazla kalması gerekir. Saç ekiminden sonra en büyük komplikasyonu enfeksiyon mudur? Hasta hani saç ekimi yaptırırsam ne olur diye düşündüğünde neler söyleyebiliriz? Cerrahi varsa mutlak komplikasyon vardır. Ama saç ekimindeki komplikasyonlar öteki operasyonlar gibi, öteki cerrahi operasyonlar gibi çok yüksek değil. Yani şöyle düşünün, sokakta yürürken kafanıza saksı düşme ihtimali var mı? Var. Yani. Ama sokağa çıktığınızda başımıza saksı düşecek diye hiç düşünmezsiniz. Bizim listemiz de bu kadardır. Ama var olan riskler olduğunda çok tehlikelidir. Örneğin bir enfeksiyon, nekrotizan fasit. Bir enfeksiyon geçirdiğinde gerçekten sonuçlar çok ağır olur. Yani sadece hasta başarısız bir operasyon geçirmekte kalmaz, vücut sağlığını bile kaybedebilir. O yüzden bu enfeksiyon çok ciddi bir risktir. Onu ortadan kaldırabiliyorsunuz. Nasıl kaldırıyorsunuz? Birinci steril ortamda çalışıyorsunuz. Çalışma ortamı çok steril olması lazım. İkincisi operasyondan sonraki dönemde eğer ki siz hastanın enfeksiyon kaptırabilme riskini ortadan kaldırabiliyorsanız kısmen çok daha başarılı olursunuz. O nedenle ben saçın komple kapatılması taraftarı olanlardanım. Saçı komple kapatıyoruz. 24 ya da 48 saat. 24-48 saat sonra hasta kliniğe geri geliyor. Biz saçını açıyoruz, pansumanını yapıyoruz. Hastaya yıkamasını ve post-op bakımını öğretip hastayı gönderebiliyoruz. Ondan sonra buyurun. Hasta gittikten sonra dikkat etmesi gereken çok ciddi şeyler var yine. Yani normal hemen hayatımıza dönemiyoruz. Yaklaşık bir hafta boyunca dikkat edeceğimiz çok kritik şeyler var. Nedir? Birincisi saçımızı bizim tarif ettiğimiz gibi yıkanacak. İkincisi çok steril ortamda yıkanacak. Üçüncüsü kaşımayacağız. Sigara kesinlikle ve kesinlikle bir hafta boyunca sigara içmeyeceğiz. Bir 10 gün boyunca alkol almayacağız. Bir ay boyunca denize ya da havuza girmeyeceğiz. Saunadan ve kaplıcadan yaklaşık bir ay boyunca uzak duracağız. 15 gün boyunca ağır spor yapmayacağız. Hatta bir ay boyunca çok aşırı temas gerektiren sporlar yapmayacağız. Bu tip bir takım önerilerimiz var. Hastanın yaşam stiline göre kurallar da koyacaksınız. Hastaya bunları bir liste halinde zaten mutlak veriliyor. Yani hastaya hem bunları anlatıyoruz hem bunları yazılı belge olarak hastaya veriyoruz. O zaman hemen şuna bağlayalım. Meşhur soru, yaz mevsiminde saç ekimi yapılabilir mi? Saç ekimi 4 mevsim yapılan bir uygulamadır. Ama şöyle bir takım özellikler vardır. Örneğin çok aşırı terleyen bir insana siz yazın yaptırmasını önermezsiniz. Çünkü aşırı terlemek zarar verecektir. Veyahut da akut sinüziti olan, sık sık enfeksiyon geçiren bir insana da kışın yaptırmayı önermiyoruz. Yani hastanın kişiye özel, kışın, yazın mı, baharda mı kararlarını yine kişiye özel veriyoruz. Hastayı sorgulayıp, hastayı dinleyip, kişisel özelliği bildikten sonra hangi mevsimin daha uygun olduğuna hastayla beraber karar veriyoruz. Ama saç ekimi 4 mevsim yapılabilen bir uygulamadır. Peki saç ekiminden sonra hastalar böyle baş ağrısı uzun süre çekiyorlar mı? Böyle bir dedikodu var.
Şimdi saç ekiminden sonra normalde baş ağrısı olmaz. Ama şöyle bir şey var. Sonuçta bir anestezi yapıyoruz saç deriye. Bizim saç derimizi normalde duyusu vücudun öteki alanlar gibi çok yüksek değil. Eğer bizim saç derimizdeki duyu vücudun öteki alanlarında gibi olsaydı yağmurun altında yürürken her bir yağmur damlasını balyoz gibi hissederdik. O yüzden bizim saç derimizdeki his duyu, yüzeyel duyu öteki bölgelerden biraz daha azdır. Lokal anestezi yaptıktan sonra İşte hasta onun az olduğunu algılamaya başlıyor ve sürekli saç deliği düşündüğü için sanki his yokmuş gibi geliyor. Ona bağlı bir süre yaklaşık 6 ay boyunca ciddi bir his kaybı hissi hasta yaşayabilir. Ama operasyondan sonra hastanın bir baş ağrısı şikayeti yani çok ender olarak olabiliyor ama ben onun psikolojik olduğunu düşünüyorum. Çünkü ameliyattan sonra hastamızda ilk 12 saatte baş ağrısı olabilir. Onun için bir ağrı kesici veriyoruz. Alabilir, Ve geçer. evet ona bağlı hemen geçiyor. Hiçbir ağrı duymuyor. Yani çok ender olarak bazı hastalarda ameliyattan sonra benim başımın ağrıdığını söylüyor. Ben onun tamamen psikolojik olduğunu düşünüyorum. Şimdi hastalarımız da çok haklı olarak yani bizler de hekimlere gittiğimizde tabii birçok isteklerimiz oluyor ama hani saç ekimi yaptırayım ama hiç acımasın, ay hiç iğne de görmeyeyim, ay çok da kısa sürsün. Yani hekimlerin elinde bir ışın kılıcı varmış gibi. Sonrasında da hiç ağrı olmasın, ay hemen de saç çıksın ama öyle de değil. Bu bir süreç değil mi? Tabii ki, tabii Bunları ki. da çekeceksiniz biraz ama hani çok ağrılı bir işlem olmadığını biliyorum hakikaten. Bu nokta nokta kabuklarla geziyorlar kişiler. Görüyoruz bantlarla söylediğiniz gibi. Bu kabuklar ne zaman dökülüyor acaba? Yani hiç saç ekimi yaptırmamış gibi gözükmek, işe, ortamına dönmek. Hangi Şimdi sürede? bazı hastalarda kabuklar çok oluyor. İşte az önce teknikleri anlatırken de anlattığımız kısımda olduğu gibi çıkarttığımız parçalar ne kadar kalın olursa o kadar çok kabuk olacaktır. Dokuya ne kadar çok travma yaparsanız kabuklar o kadar çok kalacaktır. Eğer ki 10-15 gün kabuk kalmışsa bilin ki o başarısız bir operasyondur. Çok kalmışlarla yapılmıştır. İnce uçlarla iyi ellerde yapılan bir operasyonda bir hafta sonra saç teli tertemiz olur. Öyle kabuk yara bere kalmaz. Ama normalde hastaya biz her ihtimale karşı bir 8-10 gün boyunca çok küçük kabukların olabileceğini, 7. 8. günden sonra o kabukların kaldırılabileceğini ve 8-10 günden sonra kızarıklığın ve kabukların kalmayacağını söylüyoruz. Bu normalde estetik görünüşe dikkat eden bir hasta şunu çok iyi bilecek. Saç ekimi yaptıktan 7-10 gün boyunca kafasında az küçük kabukların ve kızarıklığın olacağını bilecek. Saç ekimi yaptırdık. Kabuklar da döküldü 7-10 gün aralığında işimize gücümüze döndük. Evet. Böyle saç ekimi yaptırdık diye bir sürü çantalarca ilaç kullanıyor muyuz? Bu birinci sorum. Evet, çok güzel. İkincisi ne kadar zamana kadar bu saçlar çıkacak? Ne zaman başlayacak? Sizinle iletişim nasıl bu süreçte? Şimdi şöyle saç ekiminden sonra önce ilaçları konuşmak lazım. Prensip olarak saç ekimini yapan bir hekim, yaptığı işe güveniyorsa operasyondan sonra herhangi bir hormon, herhangi bir ilaç vermez. Ben öyle düşünüyorum. Ben prensip olarak hiçbir hastanın operasyondan sonra saçlanmak için bir ilaç kullanması gerektiğine inanmayanlardanım. Ve o ilaça da inanmıyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama şöyle bir şey var. Örneğin saç ekiminden önce hastayı aldınız, incelediniz. Baktınız ki demir eksikliği var. Vitamin B12 eksikliği var ya da vitamin D3 eksikliği var. Ya da herhangi bir hastalığı var. Eğer ki saç ekiminden sonra bunlar devam edecekse mutlaka bunları takip edip ve o eksikliğin tedavi edilmesi lazım. Demir eksikliği olan bir hastanın saç ekiminden sonra demir eksikliği devam ediyorsa ektiğin saçlar tutmayabilir. Ya da ektiğin saçlarda çok ciddi kayıp yaşayabiliriz. Eğer bu tip bir durum varsa mutlaka hasta o önerdiğimiz demir hapıdır, vitamin B12'dir, folik asit gibi vitaminleri kullanması gerekebilir. Ama bu operasyon sırasında değil, operasyondan önce bunlar konuşulup karar verilen şeylerdir. Oysa ki operasyondan sonra saça daha sağlıklı, daha gür çıksın diye bir ilaç kullanması ben doğru olmadığını düşünen kısımdanım. Yani sağlıklı bir birey doğru yer ve şartlarda saç ekimi yaptırdıysa böyle çantalarca vitamin kullanmasına gerek yok diyorsunuz. Ama diyelim ki saç ekimi sırasında baktık ki hastanın cilt altında dolaşım bozukluğu var. Cilt altında yağ dokusu çok fazla. Tedavi. O zaman hastaya şunu söylüyoruz. Sizin ameliyattan sonra şu sıklıkta size PRP gerekebilir, size bir mezoterapi gerekebilir, size lipolitik mezoterapi ya da hemopatik mezoterapi gerekebilir. Eğer bunlar varsa biz bunları hastaya söylüyoruz. Hatta ve hatta hastadan hiçbir ücret almadan bunları mutlak suretle yapıyoruz. Çünkü yaptığımız tablo, yaptığımız eser bozulsun istemiyoruz. Evet. Tedavinin yanında diğer saçları için önerileriniz de var tabii. Muhakkak ki, muhakkak ki.
Peki, medikal estetik hekimi Doktor Nedim Ardıç. Değerli bilgileriniz için çok teşekkürler hocam. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sevgili izleyenler, Doktor Nedim Bey'e veda ediyoruz. Programımızın devamında baş başayız. Sosyal medya üzerinden bakalım bizlere neler sormuşsunuz. Estetik cerrahi, saç ekimi, diş, estetik gülüş derken sorulara bakacağız şimdi. Bekliyorum. Sevgili izleyenler, Doktor Nedim Ardıç'a veda ettik. Şimdi baş başa konumuz nedir dedik programımızın başında. Aslında tek bir konumuz yok. Birçok konuda birçok sorularınızı, çeşitli sorularınıza cevap vermeye çalışacağım. Şimdi sorularınız tek tek elimde. Özellikle obezite cerrahisi konusunda çok fazla sorunuz var. Onunla başlayacağız. Demişsiniz ki yurt dışında yaşıyorum. Ameliyatsız obezite tedavileri nelerdir? Bunu cevaplayacağım. Ama obezite bir tarafa, yurt dışında yaşayan birçok kimse bizi izliyor biliyorum ve Türkiye içerisinde tedavilerini nereye gideceğiz şeklinde nasıl seçeceklerini bilemediklerini biliyorum. Başka programlarda bunlardan bahsetmiştik. Eğer Türkiye'de bir hastane ya da bir klinik ortama tedaviniz için gelmek istiyorsanız doğru yol nedir? Doğru yol sağlık turizm acenta belgesine sahip acentalarla aynı tatil programlarınızı yaptığınız gibi acentalarla irtibat kurmanız dedik. Biliyorsunuz ki çok fazla aracılık sistemi var ve çok fazla internet arama motorları üzerinde belki de yapay tırnak içerisinde klinikler var. Mağdur bir sürü insan var. O yüzden doğru yol nedir? Sağlık turizmi acenta belgesi olan acentalara başvurmak. Şimdi obezite demiştik. Obezitenin ameliyatsız tedavileri tabii ki çok daha tercih edebilirsiniz. Yani ameliyat olmayayım ama obeziteden kurtulayım. Öncelikle tabii sağlıklı beslenin, hareketli bir yaşam. Bu obezite her geçen gün artıyor biliyorsunuz. Dikkat edin, küçük küçük çocuklarımız da obezitenin maalesef sınırına gelmiş durumda. Aman dikkat edin ama obezite tehlikesi içerisine girdiyseniz diyelim. Çünkü çok problemli bir durum biliyorsunuz. Mide botoksu birçok doktor tarafından tercih edilmese de yapılan bir işlem. Mide botoksu ya da mide balonu ameliyatsız bir obezite tedavisi diyebiliriz. Tercih edilebilir. Fakat tek başına değil. Biliyorsunuz diyet, spor, doktorunuz size bir program yazıyor. Bunları tercih edebilirsiniz. Tüp mide ameliyatı için Türkiye'ye geldiğimde ne kadar kalmam gerekiyor? Yani bir 10 günü gözden çıkarın lütfen. 4 gün kadar ameliyat sonrası hastanede kalıyorsunuz. Sonra 2 gün otelde istirahat ediyorsunuz. Sonrasında da kendi ülkenize, şehrinize, evinize geri dönebilirsiniz. Sonrasında zaten hani yurt dışındaysam ne olacak derseniz artık sanal olarak doktorlarımız zaten ekranda sizin karşınızda telefonunuzun ucunda sizin programlarınızı takip ediyor. Hiç merak etmeyin. Şimdi diğer ameliyatlarda da merak ediyorsunuz. Ya ameliyatımı olacağım hemen de uçağa binip geri döneceğim. Hemen binmeyeceksiniz. Tabii ki her ameliyatın süresi başka. Burada mesela bir seyircimiz sormuş burun ameliyatından sonra uçağa ne zaman binebilirim? Burun ameliyatından sonra zaten bir hafta kadar yani 5-6 gün mutlaka 5-6 gün sonra yani doktorunuza kontrole gideceksiniz zaten. Ondan sonra uçağa binebilirsiniz. Onun için ameliyatınıza göre süreçler farklı. Doktorunuz ne zaman tekrar evinize geri dönebilirsiniz size söyleyecek. Rahatlıkla uçak seyahati de yapabilirsiniz. Doktorunuz izin verdikten sonra öyle çok uzun hastanede ya da Türkiye'de kalmıyorsunuz. Yurt dışında kalan, şehir dışında kalan hastalar için söylüyorum özellikle. Şimdi diğer sorularımıza gelecek olursam burun ameliyatından sonra bir komplikasyon geçirirsem 5-6 gün zaten doktorunuzun etrafında ve kontrole gitmişseniz ondan sonra burun ameliyatında bir komplikasyonunuz olmaz. Eğer doğru yer ve şartlarda işlem yaptırdıysanız her şeyiniz sorunsuz ilerler. Merak etmeyin ama telefonun ucunda, mailinizin ucunda görüntülü olarak doktorunuz her zaman zaten önünüzde oluyor artık merak etmeyin. Sağlık turizmi Türkiye'de çok gelişti. Doktorumuza ulaşamayız diye hiç kaygılanmayın inanın. Şimdi diş konusuyla ilgili bu All-on-4 implant nedir? All-on-4 yani hani 4'ü bir arada çevirecek olursak böyle 4 tane diş implantının üzerine o damak oturtmaklara söylerler. Onun doğru yeri nasıl bulabilirim? Doğru yeri nasıl bulabilirsiniz? Biraz önce de söyledim. Sağlık turizmi acentalarına
Başvurun lütfen. Kliniklere ve direkt hekimlerinizden cevap aldığınız sistemleri seçin. Mail üzerinden planlarınızı imzalı, mühürlü bir şekilde alın. Kendinizi garanti altına alın lütfen. Doğru yeri ancak bu şekilde bulabilirsiniz. Yağ aldırma operasyonları çok ağrılı mıdır? Sonrasında uçak seyahati yapılabilir mi? Uçak seyahati en çok sorulan soru. Yağ aldırma operasyonu, yani liposuction. Artık çok pratik, biliyor musunuz? Bir de vazer liposuction'lar var. Vazer sistemiyle yapılıyor. Zaten böyle hani öğle arası yaptırıcıklar bile var, tabii bölgeye göre değişir. Zaten 5-6 gün kadar, 5-6 gün sonra doktorunuza kontrole geliyorsunuz. 4-5 hafta kadar korse kullanıyorsunuz sanırım. Korseden sonra korseliyken korseli bir halde yaşamla zaten uçağa binip işinize gücünüze devam edebilirsiniz. Gülüş estetiği sırasında tatil yapabilir miyim? Bakın, herkes de uçak seyahati ve tatili soruyor. Malum yaz mevsimine girdik. Güzel bir yaz bizi bekliyor inşallah. Tatil yapacağız. Herkes tatil programıyla tedavilerini programlamaya çalışıyor. Herhalde sorular o şekilde. Gülüş estetiği sizi tatilinizden, ortamınızdan koparacak bir sistem değil. Tabii çok vahimler var. Çene estetiğine kadar giden gülüş estetiği programları var ama normalde gülüş estetiği ne derseniz, dişlerinizdeki, ağzınızdaki bütün problemler çözülür. Üzerine lamine kaplamalar yapılır. Bazen dudak estetiği, bazen burun estetiğine kadar gider. O işin uzun ve komplike kısımları ama 3-4 gün içerisinde çözülebilen işlemlerdir. Tatilinizi yapabilirsiniz. Yani hem diş hekimine gidip hem tatilinizi yapabilirsiniz. Bunlarda problem yok. Çok büyük ameliyatlarda, çok büyük cerrahi kesiler gerektiren ameliyatlarda denizden, havuzdan geri kalabilirsiniz. Diğer işlemlerde kalmazsınız. Hiç rahat olun yani. Uçağa da binebilirsiniz. Tatilinizi de yapabilirsiniz. Şimdi sağlık turizmi ajantalarından bahsetmişken hakikaten çok önemli ve çok güvenilir. Bu tatil programlarınızı nasıl yapıyorsunuz? Aynı şekilde sağlık programlarınızı da yapıyorsunuz. Ben şu ameliyatı olacağım, şu hastanede. Ondan sonra da oradan Antalya'ya geçeceğim, şu otelde tatilimi yapacağım ya da İstanbul'da arkadaşlarımla gezeceğim diyorsanız hakikaten doğru noktadasınız. Çünkü sağlık turizmi ajantaları sizin için tüm bu programları yapıyor ve bu sistem içerisinde de sigortalısınız, güvendesiniz. Herhangi bir sorunda 24 saat telefonunuzda sizinle ilgilenen yetkili kişiler var. Artık bundan sonra hakikaten bu sağlık turizmi başka bir yerde tedavi olma konularında sorun çekmeyin diye, hastalar hakikaten mutlu olsun diye, muhataplarını bulsunlar diye, kötü hikayeler ortaya çıkmasın diye Sağlık Bakanlığımız sağ olsun artık sağlık turizmi acenta belgeleri alma zorunluluğunu ortaya koydu. Ve bu belgelere sahip acentalarla işbirliği içerisinde olursanız bütün sorularınızın cevabını alırsınız. Şimdi sevgili izleyiciler, yaz mevsimine girdik. Tatil programları, sağlık programları, güzellik programları hepsini kombine etmeye çalışıyorsunuz. Sorularınızı bize sormaya devam edin. 13 programdır birlikteyiz. Yaz mevsimi geldi. Hepimiz birazcık tatil yapacağız. Şimdilik programa ara veriyoruz. Şimdiye kadar sürçülisan ettiysek affola. Sorularınız ve yoğun ilginiz için çok teşekkür ediyorum ama tüm yaz boyunca WhatsApp hatlarından, sosyal medya hatlarından sorularınızı bekliyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Sizlere iyi tatiller diliyorum.